O anda Nehir'in başı bütün odayı birbirine katarak dönmeye başladı. Kalp atışları hızlandı. Korku, şaşkınlık ve mide bulantısı birbirine karıştı. Bayılacak gibi hissediyordu kendini. Gözlerinin önünde oluşan sonsuz bir karanlık onu içine çekerken hızla gözlerini açtı ve kendini yatağında buldu. "Ne oluyor bana? Bir anda uyudum, rüya mı gördüm?" diye düşündü. Sakin olmaya çalıştı. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes almaya çalıştı. Kalp atışları normale döndüğünde gözlerini açtı. Etrafına baktı. Ama odası kendi odası gibi değildi. İçindeki eşyalar, resimler, yatak örtüsü ona ait değildi. O gül kurusu duvarlar açık gri bir renge boyanmış. Küçük kitaplığın yerinde oyun konsolu, duvarlarda dünya haritası yerine kadın futbol takımı posteri vardı. "Bu nasıl olur? Ne oluyor? Deliriyorum galiba," diye düşündü. Sakinleşmek için gözlerini tekrar kapattı. Ancak kendini yine aynı odada buldu. Korku bedenini tekrar ele geçirdi. Yine kalp atışlarını kulaklarında duymaya başladı. Kalbinin sesini bastırmaya çalışırken başka bir sesle irkildi. Babasının sesiydi bu. "Kızım, hadi sofra hazır, gel," diyordu babası. Nehir hızla ayağa kalkıp kapıyı açtı. Babası önlüğünü takmış. Yemeği sofraya götürüyordu. O 50'li yaşlarda, uzun boylu, yapılı, saçı bıyığı hafif beyazlamış adama baktı dikkatlice. "Şimdi gerçekten rüya görüyorum. Babam kesinlikle önlük takıp sofra kuruyor olamaz," diye geçirdi içinden. Şaşkın bakışlar ve yavaş adımlarla sofraya oturdu. Annesi eve yeni gelmiş gibiydi ve çok yorgun görünüyordu. Nehir titreyen bir sesle annesine bakıp sordu. "Anne, sen evde değil miydin?" Annesi yorgunluğun verdiği bıkkınlıkla, "Hayır kızım, yeni geldim işten. Çok yoğundu bugün," dedi. Nehir daha da şaşırmıştı ve neler olduğunu anlayamıyordu. Henüz dokunmadığı tabağını ileri itekledi ve annesine bakıp kaşlarını kaldırdı. "Ne iş anne?" diye sordu. Annesi, "Ne demek ne işi? Dalga mı geçiyorsun kızım?" dedi. Kaşlarını çattı. Şaşkındı ama biraz da sinirlenmeye başlamıştı. Nehir oturduğu yerde doğruldu. "Yok, ne dalga geçmesi anne? Yani sen çalışmıyordun ki," dedi. Annesi kızının yüzüne dikkatlice bakarak, "Nasıl yani? Ben çalışmıyorsam nasıl geçiniyoruz kızım?" dedi. Nehir tam "babam çalışıyor ya" demeye hazırlanıyordu ki babası araya girdi. Tamam tartışmayın. İkiniz de erken gelebilmişken hep birlikte yemeğimizi yiyelim," dedi. Gözleriyle, elleriyle sofrayı işaret etti. "Bakın, hep sevdiğiniz yemekleri yaptım." Nehir bu kez babasına doğru eğilerek ağzı açık, göz bebekleri kocaman olmuş halde, "Bu yemekleri sen mi yaptın baba?" diye sordu. Artık yaşadığı şok sesine de yansıyordu. Babası kızının yüzüne baktı ve eğilip sessizce, "Kızım, iyi misin sen? Benden başka kim yapacak? Ateşin mi var?" dedi. Onaylamaz bir ifadeyle başını salladıktan sonra karısına döndü ve sesini yumuşattı. "Hayatım, ne zaman emekli olacaksın? Hep yorgunsun artık," dedi. Karısı çatalını masaya bıraktı. Derin bir iç çekti. "Yoruluyorum, evet. Ama memur maaşıyla zorlanırken emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz?" dedi. Tekrar yemeğine devam etti. Kocası, "Haklısın," dedi. Çaresiz bakışlarla başını yemeğine çevirdi. Nehir'in kafası iyice karışmıştı. "Ne oluyor? Benim babam memur, annem ev hanımı," diye geçirdi içinden. Ellerini çenesine koymuş. Boş bakışlarla bakıyordu ailesine. Annesiyle babasının da aklını daha fazla karıştırmak istemediği için daha fazla bir şey sormadan yemeğini yedi. Yemek gerçekten güzeldi. Babasına bakıp, "Onu mutfakta hiç görmedim. Nasıl olabilir ki? Suyunu bile kendi zahmet edip almayan babam nasıl yemek yaptı? Hem de böyle güzel. Delireceğim galiba ya da çoktan delirdim," diye düşündü. Tekrar başı ağrımaya başlamıştı. Nefesi kesiliyor gibi hissediyordu. "Dışarı çıkıp biraz yürürsem nefes alabilirim belki," diye düşündü. Hızlıca bitirdi yemeğini. "Saat daha erken babacığım. Biraz yürüyüş yapabilir miyim?" diye sordu babasına. Babası, "Annene sorsana kızım," dedi. Nehir yine şaşkın bakışlarla annesine dönüp, "Çıkabilir miyim anne?" diye sordu.
Tabii dedi annesi. Nehir evden dışarı çıkınca temiz havayı içine çekti. Biraz soğuktu ama farkına varamayacağı kadar kafası karışıktı ve kalbinde hem heyecan hem de aynı anda korku hissediyordu. Yürürken olanları tekrar tekrar düşünüyor, anlamlandıramıyordu. Yanından bebek arabası sürükleyen bir erkek geçti. Adam arabada bulunan bebeğe, "Oğlum, zaten geç kaldık. Annen gelmeden evde olmalıyız. Beni oyalama," diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Nehir yanlış duyduğunu düşündü. Kafasını çevirip arkalarından baktı. Önünden geçen taksileri hep kadınlar kullanıyordu. Duraktaki otobüsleri de kadınlar kullanıyordu. Yani çoğunlukta kadınlar, azınlıkta değil. Her yerde en çok kadınları görüyordu. Şaşkın bir tebessüm belirdi yüzünde. Bir banka oturdu. İnterneti açtı. Tarihe ve yıllara baktı. Zaman aynıydı. Erkeklerin hangi işleri yaptığını düşündü ve yazdı. Daha önce kadınlar için düşünülen işleri erkekler yapıyordu. Erkeklerin yaptığını düşündüğümüz işleri ise kadınlar yapıyordu. Ülkelerin yöneticilerinin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Yani şu anda çoğunlukta erkeklerin olduğu her yerde artık kadınlar vardı. Futbolcular çoğunlukta kadın. İnşaat işçileri kadın. Aklınıza gelen her şey en çok kadınlarındı. İnanamıyordu okuduklarına. Sanki her şey tersine dönmüştü. Elini başına koydu. Nasıl oldu bu diye düşündü. O topaç yüzünden mi oldu? Onu çevirdim diye mi? Benim yüzümden mi? Ya da benim sayemde mi? Diye düşündü. Yüzündeki şaşkın tebessüm yerini heyecan dolu bir tebessüme bırakmıştı. Artık korku hissetmiyordu. İçinde garip bir his vardı. Mutluluktu bu. Evet, mutlu hissediyordu kendini. Sanki tarif edemeyeceği kadar büyük bir coşku vardı içinde. Her zaman aradığı o özgürlük hissine kavuştuğunu, kısıtlanmadan istediğini yapabileceğini düşündü. Heyecanlı bir sesle, "Bize yapılan o haksızlıklar onlara yapılıyor. Bütün bunları yaşamak ne demek? Anlayacaklar. Korkarak yaşamak, korkutularak yaşamak ne demek? Anlayacaklar. İnanamıyorum," dedi. Derin bir nefes aldı. Sanki ilk kez nefes alıyormuş gibi hissetti kendini. Hava kararmıştı. Yıldızlar ışıl ışıldı. Daha parlaklar sanki diye geçirdi içinden. Başını kaldırıp gökyüzünü ve yıldızları izledi bir süre. Sonra insanları izledi. Daha sakin görünüyorlardı sanki. Her yer daha sessizdi. Güvende hissediyordu kendini. Her şeyi yapabilecek gücü olduğunu hissediyordu. Engellenmeden, ayıplanmadan, yargılanmadan yaşayabileceğim diye düşündü. Hevesle ayağa kalkıp eve doğru yürüdü. Geri geldiğinde anne ve babası televizyonun karşısında dalmış dizilerini izliyorlardı. Bu gece içki de yok, rahatça uyuyabileceğim diye geçirdi içinden. Ve onlara iyi geceler dileyerek odasına geçti hemen. Ne yapacağım şimdi? Çalışıyor muyum? Çalışıyorsam nerede çalışıyorum? Ne iş yapıyorum diye düşündü. Ama bunları ailesine soramazdı. Cevapları kendisi bulmalıydı. Çünkü yine dalga geçtiğini düşünürlerdi. Öyle düşünmekte de haklı olurlardı. İnanılacak şey değildi bütün bunlar. Önce topacın olduğu kutuyu tekrar dolabına sapladı. Sonra odasını karıştırdı. İçinde bulunduğu hayata dair bir ipucu bulmaya çalıştı. Çalışma masasında bir dosya vardı. Üzerinde bugün istifa ettiği şirketin adı vardı. Yıldız İnşaat. Her şey farklı olduğuna göre orada da her şey farklı olmalı diye düşündü. Masasına geçip araştırmaya başladı. Haklıydı. Şirketin sahibi Can Bey'in babası Kemal Bey değildi. Annesi Gül Hanım'dı. Müdürler de kızlarıydı. Can Bey ile ilgili bir şey yoktu. Belki o orada çalışmıyordu. Belki de hiçbir yerde çalışmıyordu. Tutamadı kendini. Bir kahkaha kopardı. Elinde olmadan öyle içten ve sevinçle gülüyordu ki inanamıyordu kendine. Çok hoşuna gitmişti bu yeni hayat. Yatağına uzandı. Çok şey yaşamıştı bugün ve yarını çok merak ediyordu. Can Bey olmadığına göre bugün olanlar olmadı ve ben istifa etmedim diye düşündü. İçine dolan huzur, merak ve heyecan duygularıyla uykuya daldı.